Bu oyun oynadığım en gerçekçi ve en zor oyun olabilir. Hile açtım yine başaramadım. Çok zor. Kingdom Come Deliverance gerçekçiliği temel alan bir ortaçağ RPG'si. Herhangi birinden farkı olmayan bir köylüyü yönetiyoruz. Yönettiğimiz karakter herhangi bir adam. Ne kılıç kullanmayı biliyor ne de herhangi bir yeteneği var. Hikayede ilerledikçe bir hiç olan karakterinizin gelişimine şahit oluyorsunuz. Ama karakterinizin en gelişmiş haliyle bile oyunu oynamak çok zor. Kingdom Come Deliverance sizleri 1403 yılında Bohemia Krallığı'na götürüyor. Ana karakterimiz Henry hayatını köyünde haylazlık yaparak geçirmektedir. Henry'nin bir ottan farksız hayatı yaşadıkları köyün saldırıya uğramasıyla değişir. Henry bu saldırıda ailesini kaybeder ve hayatı alt üst olur. Oyun bu noktada başlıyor ve Henry'nin hayatını bir düzene koyma sürecini konu alıyor aslında. Henry ailesinin intikamını almak istiyor ama daha kılıç tutmayı bile bilmiyor. Nereye intikamını alacak? Bunu gören bir lord Henry'yi şehrin bekçilerinden birinin yanına çırak olarak veriyor. Henry de yavaş yavaş eğitim almaya falan başlıyor. Hikayeden daha fazla bahsetmek istemiyorum çünkü spoiler'a girecek. Oyunda bir noktada bir şehirden kaçmam gerek. Ancak şehrin lordu benim şehirden çıkmamı yasakladı. Şehrin askerleri falan da bunu biliyor. Kapılara gidince askerler hop hemşerim nereye diyor. Ancak benim şehirden çıkmam lazım. Şehirden çıkmanın çeşitli yolları var. İsterseniz korumayı ikna ederek kaçmanıza izin vermesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz bir açık bulup kaleden kaçabilirsiniz. Oyun size görevleri yaparken büyük bir çeşitlilik sunuyor. Ve sıradan bir köylüyü yönettiğiniz için bu çeşitlilikleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Oyunun başında Henry kılıç kullanmayı bile bilmeyen biriyken isterseniz siz kendisini bir savaşçıya dönüştürebiliyorsunuz. Ya da ikna yeteneğinize güvenip çoğu şeyi savaşmadan yapmaya çalışabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben genel olarak işimi konuşarak çözmeye çalıştım çünkü oyunun dövüş sistemi gerçekten çok zor. Mount & Blade'e benzer bir saldırı ve savunma sistemi var. Saldırınızı veya savunmanızı yaparken hamlenize bir yön veriyorsunuz. Örneğin rakibiniz kalkanını solda tutuyorsa sizin sağ tarafına saldırmanız gerek. Ancak bunu hızlı yapmalısınız. Yoksa rakibiniz kolayca kalkanını sağa çevirebilir. Hellblade 2 videosunda da bundan bahsetmiştim. Oyunlar çoğu zaman bizim için bir güç fantezisidir. Karşılaştığımız rakipler çoğu zaman yönettiğimiz karakterden çok daha güçsüzdür. Ancak burada durum böyle değil. Karşılaştığınız çoğu kişi sizden bariz bir şekilde daha güçlü. Bu yüzden en ufak hatanızda ölüyorsunuz. Tüm rakiplerinize tek atmanızı sağlayan bir hile ile oyun oynamayı denedim. Ancak bu hile bile oyunu kolay hale getirmedi. Çünkü rakibe başarılı bir saldırı bile zar zor yapıyorum. Kılıcı çekiyorum, tam saldıracağım, hemen o yönü koruyorlar. Adamın sağ tarafına saldırmak için kılıcımı çekiyorum. Adam da kalkanı sol tarafına çekiyor. Ve hemen ben tam saldırı yapacakken kılıcımı sola çekiyorum ki adamın açıkta kalan yerine vurayım. Adam hemen kalkanını oraya alıyor. Oyunun geliştiricisi Warhorse Studios öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor bir dövüş sistemi yapmak istemiş. Ancak sadece ustalaşmasının zor olmasında başarılı olmuşlar. Şu an görüyorsunuzdur zaten ekrandaki kliplerden. Dövüş sıkıcı ve kötü gözüküyor. Şu an ben de kaydettiğim kliplere bakıyorum ve gerçekten sıkıcı duruyor ama oynarken hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz için çok daha sürükleyici oluyor. Ancak yine de dövüşler uzayınca sıkılmaya başlıyorsunuz. Hele birden fazla rakiple savaşıyorsanız rakiplerinizi alt etmek dakikalar sürüyor. Hile olsa bile. Ben bu yüzden olabildiğince savaştan kaçınmaya çalıştım. Örneğin bir görevde bir kaleye sızmamız gerekiyordu. Oyun benden nöbetçileri etkisiz hale getirip kapıdan geçmemi istedi. Ancak benim bunu yapabilecek bir gücüm yok. Henry'nin eti ne budu ne. O nöbetçileri nasıl indirsin? Nöbet tutan askerlerden birini gafil avladım. Tam arkasını dönmüştü, indirdim bir tane yumruğu ve onun giysilerini çaldım. Sonrasında yürüyerek nöbet tutan diğer askerlerin yanına gittim. Askerler yeni birini gördükleri için şaşkındılar ve bana sorular sormaya başladılar. Ben de sence nöbet için gönderilmesem ne diye bu gecenin saatinde buraya geleyim dedim. Adamlar da ikna olup nöbet yerlerini terk ettiler. Ben de rahatça ilerledim. Oyunda genel olarak 4 çözüm yolu var. Konuşarak ikna edebilirsiniz. Bunun için karakterinizi bu yönde geliştirmeniz gerek. Karizmanızla kandırabilirsiniz. Bunun için soylu kıyafetleri gibi süslü püslü giyinmeniz gerek. Hani biri gelince bir tane köylü sizi görünce aha geliyor, kral geliyor desin. Gücünüzle korkutabilirsiniz. Karakteriniz bir savaşçıysa çoğu kişi sizden korkup istediklerinizi yerine getirecek. Doğrudan savaşabilirsiniz. Tabii kolayca da ölebilirsiniz. Oyun çok zor. Oyun bunların yanı sıra görevler içinde size pek çok alternatif yol da sunuyor. Yine başka bir görevde Hans Capone adındaki bir soylu benden bir depoya girip bir şey almamı daha doğrusu istedi. Depo kendi ailesine aitti. İstese rahatlıkla gidip alabilir ancak bir köylüye emir vermek varken kendisi gidip almaz. Depoya gittim ancak her yer kilitliydi. Eğer kendinizi maymuncu kullanmakta geliştirdiyseniz kapıları açabilirsiniz. Eğer geliştirmediyseniz başka bir yol bulmanız gerek. Ben geliştirmemiştim, bu yüzden başka bir yola ihtiyacım vardı. Geri döndüm ve Hans Capone'un anahtarını çaldım. Sonrasında ise depoya gittim ve anahtarla kapıları açtım. İçerideki eşyayı aldım ve geri döndüm. Hans Capone bana depoya nasıl girdiğimi sordu. Ben de anahtarları yürüttüğümü söyledim. Hans Capone bu yaklaşımımı sevdi ve anahtarın bende kalmasını söyledi. Zaten kendisi istediği zaman girebiliyordu. Malum herkes onun emrinde. Dövüş sistemine biraz daha yaklaşırsak, biraz daha incelersek, onu biraz daha parçalarını ayırırsak, yaptığınız her hamle takatinizden yani staminadan biraz götürüyor.
Bu yüzden hamlelerinizi hızlı hızlı yapmak genelde zararınıza olacaktır. Hasar yemek de savunma yapmak da takatinizden harcıyor. İsterseniz kalkanınızı çekip sabaha kadar bekleyebilirsiniz, takatiniz bitmediği sürece. Bu yüzden mükemmel savunma yapmanız gerekiyor. Mükemmel savunma yaptığınızda takatinizden hiçbir harcama yapılmıyor ve rakibinize saldırmak için önemli bir fırsatınız oluyor. Oyunun güzel, gerçekçi bir görselliği var. Oyun zaten Crysis oyunlarından tanıdığımız CryEngine oyun motoruyla geliştiriliyor. Oyun 6 yaşında olmasına rağmen bugün çıksa bile gideri olacak grafiklere sahip. Müzikler de bulunduğunuz çağı size yansıtmada gayet başarılı. Nedendir bilmiyorum ama oyunun sinematikleri aşırı hoşuma gitti. Neredeyse her sahnenin ekran görüntüsünü aldım. Oyunu bitirdiğimde Steam'de 300'den fazla ekran görüntüm vardı. Aslında sinematiklerde öyle uçuk kaçık şeyler de olmuyor ama gerek kamera açıları gerek sinematografi çok hoş duruyor. Sanki bir film izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Normalde oyunlarda birden fazla olay örgüsünü aynı anda görmeyiz. Hep karakterimizin başından geçenleri görürüz. Ancak ara sahnelerde yer yer düşmanlarımızın kendi başlarına ne yaptıklarını falan da görüyoruz. Bu çoğu oyunda görmediğimiz bir şey ve gayet hoşuma gitti. Oyundaki karakterler ve karakterlerin gelişimi de güzeldi. Herhangi bir oyunda daha iyi bir karakter gelişimi gördüğümü hatırlamıyorum. Oyunun başında nefret ettiğim bir karakter oyunun sonunda resmen can dostum oldu. O kadar iyiydi. Ben normalde oynadığım oyunlarda izlediğim dizi filmlerde yan karakterlerin isimlerini hatırlamam. O şeyi çok sevsem bile isimler hiç aklımda kalmaz. Ancak bu oyunda Hans Capone, Sir Divish, Sir Rudzik, Yüzbaşı Bernard gibi birçok karakterin ismini hatırlıyorum. Demek ki bir etkileyicilikleri olmuş. Kingdom Come Deliverance'ın yönetmeni olan Daniel Vavra aynı zamanda Mafya 1 ve 2'nin de yönetmeni. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum biraz. Daniel Vavra'nın oyunlarında ağır bir gerçekçilik teması işlediğini görüyorsunuz. Mafya 2'yi bitirmedim ancak tahmin ettiğim kadarıyla onda da birazdan bahsedeceğim şey var. Daniel Vavra abimiz yazdıklarında bir hiç olan karakteri yavaşça zirveye taşımayı seviyor gibi gözüküyor. Mafyada sıradan bir taksi şoförü olan Tommy Angelo'nun mafyanın zirvesine çıkışına şahit olmuştuk. Kingdom Come Deliverance'da ise Henry'nin bir hiç sıradan bir köylü oluşundan bir savaşçı oluşuna şahit oluyoruz. Bir yönetmenin, yazarının, üreticinin kendine has bir tarzı olmasını ben seviyorum. Bir nevi kendi imzaları oluyor bu hareketler. Kingdom Come Deliverance'a geri dönersek RPG oyunlarını seviyorsanız kesinlikle göz atmanızı öneririm. Oyunun gerçekçiliği başta canınızı sıkabilir ama yine de şans vermeniz lazım. Ben oyunu ilk olarak 5-6 yıl önce 6 megabit internetimle GeForce Now'ın ücretsiz sürümünü kullanarak oynamıştım. Epic Games Kingdom Come Deliverance'ı ücretsiz vermişti o dönem. Ben de oyunu oynamak istiyordum ama o dönemki bilgisayarım oyunu kaldırmıyordu. Bu yüzden GeForce Now ile oyun oynamayı denemiştim. 6 megabit olan ve hiç kararlı olmayan bir internetle oyunu 10 saat falan oynamıştım. Bu o zaman oyun deneyimim YouTube'dan 5 FPS 144p video izler gibiydi. Her yer piksel piksel olduğu için oyunun başlangıç bölümünü bile zar zor geçmiştim. Size hata şansı vermeyen bir oyunu laglı bir şekilde oynamak imkansızdı. Bu yüzden pes edip oyunu bırakmıştım. Gel zaman git zaman geçenlerde oyun aklıma geldi ve tekrar oynamaya başladım. Şimdi ise bu videoyu hazırlıyorum.